Merhaba. Bu videomuzda Ne Oldu Sahi ekibi olarak 14-15 Nisan 2014 gecesi Nijerya'nın Borno eyaletinde Chibok köyündeki kız devlet yatılı okulundan Boko Haram terör örgütü tarafından kaçırılan, dünya kamuoyuna Chibok kızları olarak yerleşen 276 kız öğrenciye ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Kaçırılan 276 kızdan 57'si bindirdikleri kamyonetlerden atlayarak kendi imkanlarıyla kaçmayı ve ailelerinin yanına dönmeyi başarmışlardı. Geri kalan 219 kızın aileleri ve köylüleri kendi imkanlarıyla kızlarını bulmaya ve kurtarmaya çalışsalar da maalesef o gün için hiçbirini bulamadı. Kaçırılan kızların akıbetini anlatmaya devam etmeden önce kısaca Nijerya ve Boko Haram terör örgütü hakkında bilgi verelim. Resmi ismiyle Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alır. Komşuları Nijer, Çad, Kamerun ve Benin'dir. Güneyinde Benin Körfezi yer almaktadır. Başkenti Abuja, resmi dili İngilizce, yönetim şekli Federal Başkanlık Cumhuriyetidir. Federe devlet statüsündeki 36 eyaletten meydana gelir. Yüz ölçümü yaklaşık 900 bin km² ile Türkiye'nin 1.15 katıdır. Dünyanın nüfus bakımından 7. büyük ülkesi olan Nijerya'nın yaklaşık 200 milyonluk nüfusu değişik Afrika kabilelerinden oluşur. Nüfusunun %44'ü Müslüman, %50'si Hristiyandır. Nijerya, Afrika'nın en büyük ekonomisi. Dünyanın 7. büyük petrol üreticisi. İhracatının %90'ını petrol ve yan ürünleri teşkil ediyor. Artan terör olayları Nijerya'nın petrol üretimini de vurmuş. Bunun sonucunda gayri safi yurt içi hasılası 2014 yılında 550 milyar doları geçmesine rağmen 2015 yılından itibaren düşüşte. Geçen sene 450 milyar dolar seviyesine kadar azalmış durumda. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ise 2000 dolar seviyesinde. Kamunun dış borcu 40 milyar dolar civarında. IMF'in 2022 yılında yaptığı açıklamaya göre Nijerya gelirlerinin %89'unu borçlarını ödemek için harcıyor ve bu oran her geçen sene daha da artıyor. Sözün özü, Nijerya zengin bir ülke değil ve terör olayları nedeniyle yıllar geçtikçe gelirleri daha da azalıyor. 2002 yılında kurulan Boko Haram, Nijerya'da sözde İslam halifeliği kurmak isteyen terörist bir örgüt. 2009 yılına itibaren silahlı eylemler gerçekleştirmeye başlayan örgütün saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğunluğu Kuzeydoğu Nijerya'da olmak üzere 20 bin üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve 3 milyona yakın kişinin de yerlerini terk ederek kamplarda yaşamak zorunda kaldığı tahmin ediliyor. Nijerya'nın yanı sıra komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'de de eylemler gerçekleştiren terör örgütü özellikle Batı tarzı modern eğitime karşı çıkıyor. Örgütün ismindeki Boko'nun İngilizce book kelimesinden geldiği ve Latin alfabesini ifade ettiği belirtiliyor. Book haram, yani Latin alfabesi ve Batı tarzı eğitim haram. Örgüt Batı tarzı eğitimin insanları İslami öğretilerden ve İslami bir yaşam tarzından uzaklaştırdığını iddia ediyor. 2010 yılından beri okullara saldırmaya başlayan Boko Haram terör örgütü bu eylemlerinde yalnızca binaları değil, öğretmenleri ve öğrencileri de hedef alıyor. Chibok kaçırma hadisesinden sonra Nijerya'da başlayan protestolar Bring Back Our Girls hashtag ile Twitter'e taşınır. İlk başta sadece yüzden az takipçisi olan bir avukat tarafından kullanılan bu hashtag, takipçileri arasında ünlülerin de olduğu Los Angeles'ta bir yogi tarafından kullanılmasıyla birlikte süratle yayılmaya başlar. Bu yoginin takipçilerinden olan ve 6 milyon takipçisi olan bir hip hop kraliçesi de aynı hashtag'i kullanarak bir başka tweet atar. Ne o yoginin tweetinde belirttiği kaçırılan kız sayısı doğruydu, ne de o hip hop kraliçesinin tweetinde kullandığı resim kaçırılan kızlardan birisine ait. Hatta Nijeryalı bile değildi o resimdeki kız çocuğu. Ama o gün bitmeden bu hashtag'i 62 bin kişi kullanmış ve atılan bu tweetler milyonlarca insana ulaşmıştı bile. 30 Nisan ve 1 Mayıs 2014 tarihlerinde birkaç Nijerya şehrinde, 3 ve 4 Mayıs 2014 tarihlerinde de Los Angeles ve Londra'da dahil olmak üzere başlıca Batı şehirlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Dünyanın pek çok ülkesinde öğrenciler bu kampanyaya destek verdiler. İlerleyen günlerde Chibok kızları sosyal medyanın ve yapılan bu gösterilerin etkisiyle hem uluslararası medyanın hem de önemli ülke başkentlerinin gündemine girmiş oldu. Eski First Lady'lerden Hillary Clinton ve ardından o dönemin ABD First Lady'si Michelle Obama da bu hashtag'i kullanarak kampanyaya destek verenler arasına katıldı.
Boko Haram Chibok kızlarını kendi reklamını yapmak için kullanmakta gecikmedi. Afrika'nın en çok aranan teröristi Boko Haram lideri Ebubekir Şeku 5 Mayıs 2014 tarihinde YouTube'da yayınladığı bir video ile kaçırılma olayının sorumluluğunu üstlendi. Ertesi gün ABD dronlarının Sambisa ormanlarının üzerinde uçmasına izin veren belgeler ABD Başkanı'nın masasına gelmişti bile. Takip eden günlerde başta İngiltere olmak üzere birkaç devlet daha kızların bulunması maksadıyla arama kurtarma ve istihbarat desteği vermeye başlamıştı. Bu çalışmalar kapsamında birkaç kez kızların yerinin tespit edildiği ancak Nijerya hükümetinin herhangi bir operasyon durumunda Boko Haram'ın kızları öldüreceğinden endişe ettiği için operasyonlara izin vermediği belirtiliyordu. Örgütün daha önce yaşanan birkaç olayda operasyon yapıldığını anladığında elindeki rehinleri öldürerek görüntülerini yayınlaması hükümetin endişelerinin yersiz olmadığını gösteriyordu. 10 Mayıs 2014 Anneler Günü'nde Michelle Obama halka sesleniş videosunda Başkan Obama'nın ABD hükümetinin Nijerya'nın kayıp kızları bulmak ve eve getirmek için çabalarını destekleme yönünde mümkün olan her şeyi yapması için direktif verdiğini açıkladı. Boko Haram, First Lady'nin bu videosuna adeta 12 Mayıs 2014'te yayınladığı ikinci bir video ile karşılık verdi. Hicap ve çarşaf giydirilmiş 130 kızın sayılabildiği bu videoda hapishanelerdeki Boko Haram militanları serbest bırakılmadıkça kızların da serbest bırakılmayacağı mesajı veriliyordu. Bu videodan sonra 24 Mayıs 2014 tarihinde bir gazeteci aracıyla gerçekleştirilen ve kaçırılan kızların hapishanelerdeki 100 Boko Haram mahkumuna karşılık serbest bırakılmasını kapsayan bir anlaşmadan son anda vazgeçilmişti. Anlaşılan o ki o hafta Paris'te yapılan Nijerya Güvenlik Zirvesi'nden teröristlerin serbest bırakılmasına izin çıkmamış. Örgüt buna infazla cevap verdi. Kaçırılan kızlardan ikisi tecavüz edilmiş ve yarı ölü bir şekilde ağaca bağlanmış olarak terk edilmiş bir şekilde bulundu. Aynı bölgede öldürülmüş ve gömülmüş 4 kız daha bulundu. 2014 Ekim ayında 4 kız örgütün elinden kaçmayı başarabilmişti. 2015 Nisan ayında ciddi bir şekilde hasta olan ve bazıları HIV bulaşmış 18 kızın serbest bırakılması için yapılan anlaşma, kızların bir başka grup tarafından kaçırılması üzerine maalesef sonuçsuz kalmıştı. 2016 Mayıs ayında bir Chibok kızı kucağında bebeği ve kocası olduğunu iddia eden muhtemel bir Boko Haram militanı ile birlikte Sambisa ormanında bulundu. Ağustos ayında Nijerya ordusunca örgütün Sambisa ormanındaki kamplarına düzenlenen hava saldırılarında 10 Chibok kızı ölmüş ve 30'u da yaralanmıştı. Ekim ayında Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve İsveç hükümetinin arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda 21 Chibok kızı serbest bırakıldı. Kasım ayında bir başka Chibok kızı kucağında 10 aylık bebeğiyle birlikte Sambisa ormanında bulundu. 2017 Ocak ayında Sambisa ormanında bir Chibok kızı daha kucağında 6 aylık bebeğiyle birlikte bulundu. Mayıs ayında 82 Chibok kızı daha 5 Boko Haram liderinin serbest bırakılmasını da içeren pazarlıklar sonucunda serbest bırakıldı. 2018 Ocak ayında birisi yanında bebeğiyle olmak üzere 2 Chibok kızı daha kurtarıldı. O tarihten günümüze kadar geçecek süre içerisinde bu iki genç kadın terör örgütünün elinden kurtulmayı başarabilecek son Chibok kızları olacak. Ocak 2021'de bir grup Chibok kızının daha örgütün elinden kaçmayı başardığı söylentileri çıkmış olsa da maalesef bu iddialar Nijerya hükümeti tarafından yalanlanmıştı. Zaman içerisinde örgüt elinden kaçan veya kurtarılan kızlardan ve yakalanan teröristlerden kaçırılan kızların çoğunluğunun örgütün ülkenin kuzeydoğusundaki farklı kamplarına götürüldüğü, bir kısmının ise komşu ülkelerdeki kamplarına götürüldüğü, Müslüman olmaya, örgüte katılmaya, ayrıca örgüt elemanları ile evlenmeye zorlandığı ve pek çoğunun da bu evliliği kabul etmek zorunda kaldığı, pek çoğunun tecavüze uğradığı, örgütün gerçekleştirdiği bombalı intihar saldırılarında kullanıldığı öğrenilmiştir. 276 Chibok kızından 109'u aradan geçen 8 yıl sonra bugün hala kayıp. Nerede oldukları, hayatta olup olmadıkları bile bilinmiyor maalesef. Bu kızlardan hayatta olanlar bugün artık 24-26 yaşında olmalılar. Aileleri ve bir grup insan hala kızlarının döneceği umudunu taşıyor. Ümidini kaybetmeyen bu insanlardan bazıları Facebook sayfalarında artık unutulmaya başlayan Chibok kızları hakkında farkındalık oluşturmak için zayıf da olsa bir çaba göstermeye devam ediyor. Chibok kızlarının kurtarılması için sosyal medya üzerinden verilen uğraşlar ve neticesinde Chibok olayının sahip olduğu uluslararası bilinirlik, bir taraftan kızların kurtarılması için sürdürülen çabaları en azından ilk aylarda arttırırken, diğer taraftan örgütün bu kızları çok önemli bir koz olarak görmesine neden olduğu ve dolaylı olarak kızların özgürlüğe kavuşmasını zorlaştırdığı görülüyor.
Ayrıca kaçırılan çocukların hayatlarından endişe edildiği için örgüte operasyon yapılamaması, bunun yerine örgütle pazarlık yapılarak fidye veya örgütün hapisteki lider kadro ve elemanlarına karşılık çocukların serbest kalması için uğraşılması da örgütün kaçırma eylemlerine hız kesmeden devam etmesine sebep olduğu anlaşılıyor. Uluslararası Af Örgütü 2015 yılında yaptığı bir değerlendirmede son 1,5 yılda Boko Haram tarafından en az 2000 kadın veya kız çocuğunun kaçırıldığını belirtiyordu. UNICEF'in 2013-2018 arasını kapsayan bir raporuna göre 5 yıllık süreçte örgüt tarafından 1000'den fazla çocuk kaçırıldı. En az 2295 öğretmen öldürüldü. 1400'den fazla okul tahrip edildi. Bu okulların büyük çoğunluğu aşırı hasar veya devam eden güvenlik risklerinden dolayı yeniden açılamadı. Yine UNICEF'in bir başka raporuna göre sadece 2021 yılında 25 okul saldırısı gerçekleşti ve 1440 öğrenci kaçırıldı. UNICEF'in verilerine göre Nijerya'da 14 milyon çocuk okula gitmiyor veya gidemiyor. Bunların çok büyük bir kısmının okula gidememe nedeni maddi imkansızlıklar. Ancak bir o kadarının nedeni de işte bu kaçırma olayları. Bu noktada size Chibok olayıyla ilgili acı bir detayı daha vermek istiyoruz. O gün saldırıya uğrayan okul son 4 haftadır terör tehdidi nedeniyle kapalıydı. O kızlar o gün okullarına her şeyi göze alarak final sınavlarına katılmak için gitmişlerdi. Terör eylemlerinin sebep olduğu bir diğer acı tablo da şu ki Nijerya'da 60 binden fazla çocuk yetim kalmış ve bu çocukların büyük çoğunluğu ülkedeki kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sonuç itibariyle Nijerya'da okullara saldırılar, öğretmenlerin ve öğrencilerin kaçırılmasını da içeren terör olayları devam ediyor. Her yıl çoğunluğu kız olmak üzere yüzlerce çocuk daha kaçırılanların arasına ekleniyor. Yerleşim yerlerinin, özellikle de okulların güvenliği sağlanamadığı için insanlar yurtlarından, yuvalarından olmaya, mülteci kamplarında yaşamaya ve çocuklar okula gidememeye devam ediyor. Kısacası Nijerya halkı terör örgütü tanımını tam olarak yansıtan Boko Haram'ın kıskacında zulüm görmeye devam ediyor.